Kedi ebeveynlerinin en sık yaptığı hataların çoğu aslında farkında bile olmadığımız küçük günlük detaylardan oluşur. Ama işin ilginci şu, kediler bu küçük detayları unutmuyor. Hatta bazıları onların dünyasında kocaman bir yer ediniyor. Bugün gel, birlikte bu görünmez hataları konuşalım. Çünkü kedinizin davranışlarının arkasında düşündüğünüzden çok daha büyük bir hafıza ve duygusal kayıt sistemi var. Kedilerle yaşamak aslında iki kelime demek: güven ve rutin. Bu nedenle yaptığınız her tekrar, her dokunuş, her ortam değişikliği kedinizin beyninde bir anlam kazanır. Ve bazen farkında olmadan yaptığımız şeyler ona "bu insana dikkat etmeliyim" ya da "bu insanda güvende hissediyorum" dedirtebilir. Bu arada lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Desteğiniz bizim için çok değerli. Peki, önce şundan başlayalım. Kedilerin genelde affetmeyen bir hafızası vardır. Küçük bir kötü deneyim, bir tırnak kesimi sırasında yanlış bir hareket, bir taşıma çantasına sert koyma ya da sadece yüksek bir sesle kızmak. Kedinizin zihninde adeta bir post-it gibi yapışır. Bu yüzden davranışlarının bir anda değiştiğini gördüğünüzde bu geçmiş notları hatırlıyor olabilir. Peki en sık yapılan hatalardan biri ne? Kediyi uzun süre kendi haline bırakmak. Kediler yalnızlığı sever sözü yüzünden birçok kedi ebeveyni fark etmeden mesafe koyuyor. Oysa kediler yalnız kalmayı sevmez. Sadece bağımsız davranmayı sever. Aradaki fark büyük. Kediniz gün içinde size yaklaşmak için işaretler veriyordur. Kapıya geliyordur, sizin bulunduğunuz odaya geçiyordur. Sadece sessizce yanınıza oturuyordur. Ama siz bunu kendi halinde takılıyor diye yorumluyorsunuzdur. Ve işte burada küçük bir duygusal mesafe oluşur. Kediniz bunu hatırlar ve zamanla yaklaşma girişimlerini azaltabilir. Bir diğer hata, onu istemeden korkutmak. Kediler sese aşırı duyarlıdır. Gürültü, kapı kapanması, bir şeyin yere düşmesi, ani bağırış, hepsi kedinin beyninde alarm gibi yankılanır. Üstelik tek bir kötü ses deneyimi bile "bu insan yanımdayken dikkatli olmalıyım" algısı yaratabilir. Bu yüzden kediler bazen aynı kişiden sürekli temkinli durur. Sebep kötü niyet değil, kedinin hafıza defteri. Devam edelim. Kediyi taşırken yapılan hatalar. Kediler alt gövde desteklenmeden kaldırılmayı sevmez. Sadece kollarından tutarak ya da enseden çekerek kaldırmak onlarda güven kaybı yaratır. Ve evet, bunu da hatırlarlar. Sonra "bu insan bana dokunduğunda bedenim güvende değil" düşüncesi oluşabilir. Ayrıca kediyi zorla sevmek başka bir klasik hatadır. Kedi keyifli bir anda kendi gelir, kendi gider. Ama biz bazen o anı kaçırmamak için "gel buraya biraz daha" moduna gireriz. Bu ise kedinin sizi enerjik ama sınır tanımayan biri olarak kaydetmesine yol açabilir. Ve kediler sınırlarına yapılan saygısızlığı asla unutmaz. Bir başka fark edilmeyen hata, mama kabı seçimi. Evet, bu küçük detay sanılandan büyük bir etki yaratır. Derin ve dar kaplardan yemek kediler için hem rahatsız edici hem stresli. Bıyıklarının her seferinde duvara çarpması onlara "bu yemek sıkıntılı" mesajı verir. Bu mama saatlerini bile negatif bir deneyime dönüştürür. Ve kediler bu negatifliği mama zamanına değil, kimi zaman sahibine bağlar. "Bu insan bana can sıkıcı bir menek yemek düzeni sunuyor" gibi. Elbette bilinçaltı düzeyinde. Aynı şey tuvalet düzeni için de geçerlidir. Kediler temizliğe takıntılıdır. Günde bir kez temizlenmeyen kum kabı bile onların gözünde güven ve konfor kaybı demektir. Dahası, kum kabının yanlış yere konması, sesten, trafikten, çocuklardan ya da sürekli yürüdüğünüz bir yerden etkilenmesi. Bunlar kedinizin size "bu kişi benim özel ihtiyaçlarıma dikkat etmiyor" diye düşünmesine neden olur. Ve evet, bu duygu da hafızada sağlam yer tutar. Kokulu ürünler kullanmakta yaygın bir hata. Kedilerin dünyası koku üzerine kurulu. Sizin mis gibi dediğiniz oda kokusu onların burnunda adeta bir siren gibi çalışabilir. Çamaşır kokusu, yumuşatıcı, oda spreyleri hepsi kedide stres oluşturur. Sonra kediniz siz eve girdiğinizde geri çekiliyorsa belki sizden değil, kokunuzun yarattığı baskıdan kaçıyordur. Bir diğer nokta, sürekli taşımak ya da sürekli dokunmak. Bazı insanlar sevgiyi yoğunlukla gösterir. Bu güzel ama kedilerde tam tersi bir etki yaratabilir. Kedi kendi istediği zamanda temas etmek ister. Fazlası onun kişisel alan ihlali olarak kaydedilir. Ve bu ihlallerin toplamı kedinizin sizi daha az aramasına neden olabilir. Yani sevgi amacıyla yaptığınız şey tam tersine duygusal mesafe yaratabilir. Bir başka hatalı davranış,
ani yer değişiklikleri, kedinin yatağını değiştirmek, mama kabını başka odaya almak, mobilya yerini sık sık değiştirmek. Kediler bu değişimleri tehlike sinyali olarak kaydeder ve her değişim bu evde istikrar yok şeklinde bir iz bırakır. Kedinizin size güveni azalmaz ama çevreye güveni sarsılır. Bu da dolaylı olarak sizi de daha temkinli bir kategoriye koymasına yol açabilir. Ve belki de en önemli konu şu: kediler duyguları kokudan ve tondan okur. Sinirli konuştuğunuz anları asla unutmazlar. Bir tartışmanın ortasında yüksek sesle konuştuysanız, kediniz o anı saklar. Siz ona bağırmamış olsanız bile. Evdeki gerginlik onun hafızasında bu kişiyle aynı ortamdayken böyle bir enerji oluşabilir diye kayıt düşer. Özetle, kediler hafızayı sadece anı depolamak için değil, gelecek davranışlarını şekillendirmek için kullanır. Bu yüzden küçük hatalar onların gözünde büyük anlamlara dönüşür. Ama güzel haber şu: aynı şey iyi anılar için de geçerli. Birlikte oynadığınız o 3 dakikalık oyun, sakin bir okşama, yumuşak bir konuşma, onların hafızasında uzun süre mutlu bir iz bırakır. Ve kediniz sizi hep o iyi anlarla ilişkilendirir. Bu yüzden bugün kedinizle aranızda görünmez bir bağ varsa, bilin ki onun temelinde küçük ama sürekli verilen iyi deneyimler var. Kediler hataları da hatırlar, sevgiyi de hatırlar. Ama en uzun kalan hep sevgi dolu alışkanlıklardır. Unutmayın, kediniz sizinle yaşadığı her küçük ayrıntıyı saklıyor. Bu yüzden ne kadar küçük olursa olsun, her adım, her söz, her dokunuş onlar için geleceğe dair bir mesaj oluyor. Ve siz bugün ona daha yumuşak, daha sakin, daha özenli davranırsanız, o da yarın size çok daha büyük bir güvenle yaklaşacaktır. Yeni videolarda görüşelim. Sevgi ve pati ile kalın. Hoşça kalın.